Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Güzel bir hikayeyle yeniden karşınızdayım. Hikayemiz geliyor. Bir kasabada her gün hava kararınca insanlar maymuncuklarını ve fenerlerini yanlarına alır, komşularının evlerini soymaya giderlermiş. Fakat gün doğarken geri döndükleri her seferinde kendi evlerinin de soyulmuş durumda bulurlarmış. Ama ülkede kimse kaybetmezmiş. Çünkü herkes birbirinden çalarmış. Bir gün nasıl olmuşsa dürüst bir adam ortaya çıkmış. Geceleri diğerleri gibi çantasının fenerini alıp hırsızlığa çıkmaktansa evinde kalıp çalışmayı tercih edermiş bu adam. Hırsızlar da onun evinin önüne geldiklerinde içeride ışık yandığını görünce döner giderlermiş. Fakat bu durum öyle bir süre devam edince ahali ona kızmaya başlamış. Çalmadan yaşamak senin tercihin ama başkalarını engellemeye hakkın yok demişler. Bunun üzerine dürüst adam gecelerini ışığını söndürüp dışarı çıkmaya başlamış. Her gece hırsızlık yapmadan orada burada dolaşır durur, sonunda yatmaya evine dönermiş. Fakat her döndüğünde evini soyulmuş bulurmuş. Sonuçta bir haftadan daha az bir sürede yiyecek içecek hiçbir şeyi ve kasabayı terk etmek zorunda kalmış. Kasabada hırsızlıkta ustalaşıp giderek zenginleşenler kendileri için soygun yapmak üzere maaşlı hırsızlar tutmaya başlamışlar. Zamanla zengin fakir ayrımı çoğalmış. Zenginler mallarını korumak için bekçiler tutmuşlar, hapishaneler kurmuşlar. Kendi mallarının çalınmasını da yasa dışı ilan etmişler. Ancak yoksulların mallarını çalmak hala serbestmiş. Bir süre sonra artık kimse soymaktan ve soyulmaktan söz etmez olmuş. Çünkü yoksullar ya açlıktan ölmüş ya da kasabayı terk edip gitmişler. Zenginler ve maaşlı soyguncular ise ortada soyacakları kimse kalmadığından servetlerini yitirmeye başlamışlar. Sonunda zenginler eski düzeni yeniden sağlamak için kasabayı ilk terk eden dürüst adamı başa getirmeye karar vermişler. Nerede yaşadığını öğrenmişler. Evine gittiklerinde kapıda bir kağıt görmüşler. Kağıtta şunlar yazıyormuş: Bir insan sadece dürüst olduğu için aranıyorsa her şey için çok geç olmuş demektir. Evet, Indira Gandhi'nin bir sözü var. Bir millet uyuyorsa uyandırmak kolaydır. Ama uyumuyor da uyuyor gibi yapıyorsa ne yapsanız nafile uyandıramazsınız. Evet, geç olmadan uyanmak lazım, hakikatleri görmek lazım. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomu paylaşırsanız çok memnun olurum. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. İyi günler.